Sırada Maneskin. İyiydi. Maneskin arkadaşlar kimdir? Maneskin grubu biliyorsunuz veya bilmiyorsanız da Eurovision'un bu sene İtalya birincisi. Fakat ben o Eurovision performansını yapma olasılığım yok telif nedeniyle. Ben de o nedenle hemen öncesinde Sanremo'da şampiyon oluyor. Birinci oluyor Maneskin. Sanremo yarışmasında ve o performansını izleyelim. Gelin bakalım. Maneskin. Şimdi Maneskin nedir? Bir inceleme araştırma. 2016'da Roma'da kurulmuş İtalyan müzik grubu. Grup üyeleri baş vokalisti Damiano David, basist Victoria De Angelis, gitarist Thomas Reggi ve davul Ethan Torchio'dan oluşmaktadır. Grup 2017 yılında X Factor yarışmasında 11. sezonunda ikinci olarak ünlenmiştir. Ta X Factor'dan geliyorlar. Okey. Fakat onun bir de sokak performansı var. İşe burada başlıyorlar. Sokak şarkıcısı değil mi özünde Özgün? Sen daha iyi biliyorsun Maneskin'i. Evet, Roma'da sokak müzisyenleri yaparak ünlü oluyorlar. Sonra televizyona geçiyorlar. Çok İsim yaptıktan sonra sokaklarda. müthiş bir süreç. Hadi biraz bakalım. Never have it easy, I know, oh yeah, but I still remember you and what we beside so. I said, these my song, this for you, my friend. İzbabyo hafif kirleterek burun arkası ama güzel bir yer. Yani bu İzbabyo my friend hafif kirli okumanın zaten stilinde var. Yani kirli okumak istiyorsanız bu bölgeleri tutmanız normal ama abartmadan tadında. Temel olarak burada tutabilirsiniz yani. Is my yöntem bu. Tam pozisyon. Hafif kirli. Oh, you can only see that I Aynen ay burun arkası. want to let me know, no, yeah, yeah. Şimdi sokaktan gelme stilin içinde olmazsa olmaz bu. Çünkü ay duyulmak istiyorsanız sesi bir yerde tınlatacaksınız. Çıkmaz. Burun çok işe yarıyor bunda. Mutlu! Mesela biz maça giderdik. Hiç unutmuyorum. Bir gün Beşiktaş maçına gittik. Arkadaşımla. Şam bölümünde okuyoruz o zaman. 2. sınıfta mı neyiz? Özgür şeye çıktık. Kapalı tribünlere geçtik kale arkasından. Böyle şeyden. Galiba Ali Samiyen'deydi maç. Neyse gittik. Beşiktaş kimle oynuyor bilmiyorum ama sol açık. O zaman sol bek Mutlu'ydu. Beşiktaşlı futbolcu. Ya biz de okulda sürekli U pozisyonu çalışıyoruz. Falan diye öyle. Dedik ya mutlu yani U sesine en hangi kim uyar? Mutlu önümüzden geçiyor. Biz kapalıdayız, yukarıdayız böyle. Mutlu geliyor. Bir tane arkadaşım vardı tenor. Onunla beraber böyle geldik. Mutlu diye bir bağırdığımızı hatırlıyorum. Mutlu yemin ediyorum topu bıraktı, tribüne baktı ne oluyor diye. Onun aynısını Moskova'da da yaşadık. Ne yaptı? Dimaş diye. Onu Serdar yaptı tabii ki. Ama biz Beşiktaş stadında Mutlu'ya U pozisyonda bağırdık. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Siz eğer doğru pozisyonda tınlatırsanız sesiniz daha uzağa gitme şansı var. Şimdi sokak müzisyenlerinde buralarda tınlatacaksınız ki uzayacak. Bakın. So listen to the sound of my voice. You put a hand on me all alive. It's given me a choice, no, no, no. So listen to the sound that you want. Yeah, from my fingers up with Onun stilinde varmış bu hani. Bu kirli okuma onun hep stilinde, hep okuma içinde var. Bugün de zaten kullanıyor. fighter. Send me a choice, and I know that you ragamuffin one of the dreams. The what you see is what you're getting in the end. The what you Buradan nereye geçiyor? Sanremo'ya. Daha doğrusu arada bir X Factor. Onu izleyemeyeceğim. Ama yıllarca aynı grubu koruyabilmeleri çok büyük başarı bence. Loro non sanno di che parlo, vestiti sporchi fra di fan. Tabii yaşla beraber ses pesleşmiş. Burada aynı yaşta değil tahmin ediyorum. Şu kayıtların oldu. Burada 2017, burası 2021. 4 sene olarak gösteriyor ama bayağı pesleşmiş. Giallo di siga fra le dita.
io con la sega camminando. Belki de sesine çok iyi bakmıyor onu bilemem. Scusami ma ci credo Sigara varsa, alkol varsa pesleşir. tanto che posso fare questo salto. E anche se Aşağı bölgeler çok iyi. la Fazla strada è in salita, per questo ora mi sto allenando. Buonasera signore e signori, fuori gli attori. Vi Biraz dille de alakalı olduğunu düşünüyorum bu kirliliğin. Yani o zignare, onore, o daha kolay harflerin yapısından kaynaklı. conviene toccarvi i coglioni, vi conviene stare zitti e buoni. Rap'le de karışık sanki. Qui la gente è strana tipo spacciatori. Troppe notti sarò chiuso fuori. Arkadaki riff çok iyi. Non li prendo a calci sui portoni. Sguardo in alto tipo scalatori. Quindi scusa mamma se sto sempre fuori, ma sono fuori di testa. Ma diverso da loro. Tu sei fuori di testa. Ma diverso da loro. Bayağı kirletiyor. Tizleri de aynı şekilde almış. Zaten muhtemelen bu hafta değil. Yani bu hafta sonu değil. Bu cumartesi günü muhteşem bir mikrofon ve ses kartı incelemesi sizde olacak. Yer yerinden oynayacak, onu söyleyebilirim. Olağanüstü. Son dönemde tanıştığım en etkileyici ses kartıyla tanıştım. Onu size yakında bir eğitim videosu, tanıtım videosu çekeceğim. Sarıman hayırdır? Gel bari buraya. Ne anlatıyordum? Ondan sonraki hafta Sean James geliyor kanalda arkadaşlar. Bu işin belki de virtüözlerinden biri ama Maneskin'de gerçekten öyle. Siamo fuori di testa. Kirli vokali çok iyi kullanıyor. Ma diversi da loro. Siamo fuori di testa. Ma diversi da loro. Mesela belli bir tizde çıkıyor. Hallelujah Christ'a. Bu aşırı tiz bir not değil. Ama Sean James daha tizinde çalışmış. Onu nasıl yaptığını bize tek tek anlattı ya. Çok deli bir adam. Performans grubu. Müthiş bir sahne özgüveni olan bir solist. İşte sokaktan gelmedi bir özgüven. Artık birleştikçe, büyüdükçe büyüyor. Tabii kıyafetler ve imaj işin büyük kısmı. Yani aynı kız bu kız değil yani, değil mi? Bu havalı kız değil. Sokaktaki kız. Bir saç modeli bile farklı. Ho scritto pagine e pagine, ho visto sale potenza dal fuori di testa. Che quindi non Net söylemek lazım. Hiç sesine iyi bakan bir solist değil. O kadar bariz belli ki. Yani çok belli bir aralıkta söylüyor ve gittikçe pesleşiyor. Yani hiç. Hiç bakmadığı belli. Sonunu bilemem ama Eurovision performansı da çok iyiydi. Yaş şu anda bunları kaldırabilecek yaşta. l'aria e parla, la gente purtroppo parla, non sa di che cosa parla, tu portami dove sto a galla, che quindi manca l'aria, parla, la gente purtroppo. O Eurovision şarkısı değil mi Özgün sondaki? O. Zaten Sanremo'da kazandıktan sonra Eurovision'a gidiyorsunuz o Ha, zaman. ama Ya Sanremo şarkısı aynı zamanda Eurovision şarkısı. İlan ediliyor. La gente purtroppo parla, non sa di che cosa parla, tu portami dove sto a galla, che quindi manca l'aria. yaz bir şey diyeyim, bu versiyon daha güzel değil mi ya? Eurovision'daki altyapılı versiyondan daha güzel bu. Ya gerçekten davul sesi var çünkü burada yani. Sanremo'da orkestra var hocam. Kraliyet Orkestrası çalıyor. Çok güzel. L'aria e parla, la gente purtroppo parla, non sa di che cosa parla, tu portami dove sto a galla, che quindi manca l'aria, parla, la gente purtroppo parla, non sa di che cosa parla, tu portami dove sto a galla, che quindi Tam serseri stil ya. manca l'aria. Ma sono fuori di testa, ma diverso da loro. Renk buraya kadar geliyor. E tu sei fuori di testa, ma diverso. Dil. Dil çok önemli. Bunu unutmayın. Yani o dilin artikülasyonu, söylenme biçimi zaten stili oluşturuyor. E tu sei fuori di testa. Tu sei fuori di casta. Hep açık harflerle. Açık harflerle daha kolay kelime. Diversa da loro. Siamo fuori di testa. Ma diversi da loro. Siamo fuori di testa. Ma diversi da loro. Müthiş versiyonmuş bu arada. Biraz da Eurovision'la ilgili konuşalım mı Özgün? Evet tabii ki hocam. Şimdi geçen canlı yayında bahsettik mi? 1 2 3 4 şöyle açıp. Yok, Twitch'te bahsettik biz değil mi? Tabii Twitch'te izledik Şöyle- hocam. şöyle- Telif yasasından Tamam, ötürü. biz bir burada o zaman takılalım.
Çünkü çok istemişlerdi. Bu hafta da çok Eurovision sıralaması 2021. Peki şuradan alalım bu sıralamayı. Evet. Büyümüyor. Buradan almayalım. Bir güzel liste lazım bize. Sabahtan mı bakmıştım? Buradan bakmıştım. Bakayım. Ha evet, şu liste. İtalya 524 puanla birinci, Fransa 499, ikinci İsviçre, İzlanda, Ukrayna, Finlandiya falan filan gidiyor. Şimdi burada büyük şok önce İngiltere ile başlıyor. İngiltere 0 puan jüriden, 0 puan halktan alıyor. Bakın 0. Gerçekten olağanüstü. Yani biz ama parçayı hiç beğenmedik. Discord üzerinden yayın yapmıştık. Hiç beğenmedik. Ne performansı güzeldi, ne şarkı güzeldi ama bilmiyorum. 0 puan da biraz az değil mi? Özgün ne diyorsun? Yani ve yani ama yani İngiltere sürekli tarihinde sonunculukları da vardı hocam. 0 puan çok acımasız geldi. Bayağı acımasız be. Bayağı 0 yani. Yok. Yani çok acımasız. Evet. Almanya 3 puan. Ben Almanya 0 alsaydı hiç üzülmezdim. Çünkü gerçekten çok kötülerdi. Yani en kötüsü bence Almanya'ydı. Neyse. Sonra İspanya, Hollanda, ki Hollanda iyi bir şarkıcıyla katılmıştı aslında bence. San Marino, Albanya, Azerbaycan mesela 20. olarak tamamladı. Şimdi Azerbaycan ilginç, eğer halk oyunlarına başvurulmasaydı Azerbaycan daha da aşağıdaydı benim gördüğüm kadarıyla. Öyle miydi Özgün? Yanlış biliyor olabilirim. Hatta şeyi geçemiyordu hocam. Yarı finali geçemiyordu. Finale kalamıyordu. Evet. Televote oyları ile birlikte hem finale Evet. çıktı hem de finalde bu şeyi elde etti. Puanı. Yani ben hep şey düşündüm. Efendi gerçekten çok iyi bir şarkıcı. Hem yarı finalde hem finalde bence çok iyi performans sergiledi. Ki zaten daha önceden de sesi çok iyi kullanan bir şarkıcı. Çok da başarılı. Hani kendisini de tebrik ettim. Instagram'dan da yazdım. Gerçekten hani biz performansıyla gurur duyduk. Çünkü şarkıyı çok güzel ifade ettiler. Eurovision böyle. Ben her zaman Eurovision yarışmasının oylamaya geçene kadar olduğuna inanırım. Yani orada bulunduğunuz süre sizin için yeterli bir süredir. Çok güzel. Her şey çok güzel gidiyor. Show harika. Atmosfer çok güzel. Her şarkıya bir ilgi, sevgi duyuluyor. Bunu görüyorsunuz. Ama oylama başlayınca hemen o jüri oylarındaki saçma sapan işte o ülke klasikler karşınıza çıkıyor. Ama yine de genel olarak baktığımızda bu sene halk oyları çok belirleyici oldu. Bunu da nereden söylüyorum? Normalde İtalya kaçıncıydı? 7. miydi? 6. veya 8. hocam. 8. iken bir anda halk oylarında birinciliğe çıktı ve aldı oyunu. Olması gereken oldu mu? Evet, bence de oldu. Çünkü yarı final performanslarında yani belirleyici olan o günlük performanstı. Yani o gün çok iyi söyleyen çok yukarı çıktı. İtalya'da öyleydi. Bence finalde İtalya bunu alacak performansı gösterdi. Ha, Fransa neden birinci olamadı? Benim favorim Fransa'ydı. Barbara Pravi'ydi. Ben de final performansını beğenmedim ya. Beğenmedim. Çok dağıldığını düşünüyorum. Performansı çok dağıldı. Çok konsantresini kaybetti. Yani parçayı seyirciye söylemek istedi. Yani daha fazla göstermek istedi ama işte daha fazlası olmuyor. Bir şarkının bir ruhu var. Fazlası bazısında gitmiyor. İtalya bunu gösterebiliyor. Çünkü abartabildiği kadar abartabilen bir şarkı. Ama Vola öyle bir şarkı değildi. Sen ne düşünüyorsun Özgün? Ki İsviçre bence sürpriz. 3. Ben hiç beğenmedim o şarkıyı. Ama gene de ilk 3 yaptı. İzlanda çok alakasız. Ukrayna muhteşem bir şarkı. Çok özür dilerim Özgüncüğüm. Aklıma geldikçe söyleyeyim sonra sana bırakayım. Ukrayna büyük sürprizdi. Muhteşem bir parçaydı. Bazen yolda gezerken falan söylüyorum Özgün. Harika bir şarkı Tabii. çünkü Ukrayna'nınki. Kesinlikle tavsiye ederim. Ukrayna Eurovision 2021 yazın YouTube'a ve parçayı dinleyin. Yerel bir parça. Yani halk şarkısını coverlamışlar. Kusursuz. Peki şimdi sıra sende. Buyur Özgüncüğüm. Yani şu var hocam, Fransa'da bu yarı finalde gösterilen işte büyük altılının performanslarında Fransa'da şu vardı, işte orada da bir abartı sezmiştiniz. İşte o yarı finali birlikte izlemiştik Discord üzerinden. Evet. Orada da Barbara'da bir abartı vardı ama finalde tamamıyla artık çok heyecanlıydı. Onu da siz fark etmiştiniz zaten. Çok heyecanlıydı. Ama şöyle bir durum oldu hocam. Eurovision fanları bilirler. Cuma günü ve dün akşam saat 22'de Eurovision YouTube kanalında şeyler yayınlandı hocam. Yedek çekimler. Yani şarkıcılar ülkelerinde çekim yaptılar. Çünkü ülkelerinde işte koronaya yakalansalardı o kayıtlar gösterilecekti. Evet. Rotterdam'a gidemeyeceklerdi karantina altında olacakları için. O yüzden kendi ülkelerinin kendi TV stüdyolarında çekimler yaptılar. O gösterildi.
Orada mesela Barbara Pravi hocam tam istediğiniz gibi söylemiş. Aa. Dün akşam izledim ben de. YouTube'un canlı yayınında. Hmm. Orada mesela harika okumuş Barbara Pravi. Demek daha iyiymiş. Aynı şekilde de yani Samira da öyle. Acayip derecede o heyecanı dizginlemişler ve kendi ülkelerine muazzam okumuşlar. Ve aklıma geldi böyle. Keşke finalde ve yarı finallerde de bunlar olsaydı. İrlanda falan çok iyi okumuş şeyde. Bu yedek çekimlerde. İlginç. Mesela yani baktığınız zaman evet o heyecan var. Tabii bir de bir Eurovision sahnesine çıkmak herkes için bir hayal olduğu için onun da katlı ayrı bir heyecan var. Karşınızda işte 3500 kişi. Tabii. Tüm gözler sizin üzerinizde ve alkış almanız gerekiyor ki bu alkışlar hocam şeyi çok etkiliyor. Sıralamayı. Eğer gerçekten o salondaki insanlar çok büyük tepki veriyorsa televot oyları da ona göre yükseliyor. Kesinlikle. Belki jürileri de etkiliyordu. Evet. Yani, Evet, yani genel olarak bence aslında hak eden hak ettiği yeri buldu. Bence öyle düşünüyorum. Yani İtalya, Fransa, İsviçre hariç, İzlanda da hariç ben beğenmedim o şarkıları. Benim beğendiklerim arasında yani açıkçası hani İtalya, Fransa. En çok ben Fransa'yı istiyordum. Ama işte ikinci oldu. Problem değil. Çok genç bir şarkıcı. İlginç de bir finalde ayrıca mikrofonlar alana geldiğinde bayağı bence saçmaladılar. Çok abuk subuk sohbetler yaptılar. Yani çok başarılı değildi aslında. O büyük heyecanı kaldıramadılar diye düşünüyorum. Hiçbiri. İtalya ile ilgili yaşanan skandal. Yani sonradan evet hiçbir şey yok falan dendi ama çok ilginç bir şeydi o yani. Çok akıllarda kalıcı ve pek çok kişiden de tepki aldı. Pek çok ülkeden de tepki aldı bu olay. Yani bilmiyorum. Neyse Eurovision 2020'de böyle kapanmış oldu. Ve şöyle bir durum da var hocam. İlginç bir şekilde. Birinci şarkı İtalyanca, ikinci olan şarkı Fransızca, üçüncü olan şarkı Fransızca, dördüncü olan beşinci olan şarkı da Ukraynaca. Evet, Yani ilginç. bu kadar İngilizce tabanlı bir yarışmada evet. ilk 5 içinde 4 tane farklı bir dil olması İlginç. bence konuşmaya değer geliyor. Konuşmaya değer. Bir Demek de şöyle bir şey var hocam. Yarışmanın 6.sıyla birincisi rock şarkı. İlk 10'da 2 Doğru. tane rock şarkı var. Bu da konuşmaya değer. Evet. Yani ben hep söylüyorum Manga'nın hakkı yenmiştir. O zaman. Değil mi? Yani ikinci olarak olduğu sene birinci olmalıydı diye düşünüyorum. Eğer halk oyları olsaydı, var mıydı o sene? Manga'da vardı hocam. Var mıydı? Ama yani demek Ama ki şey olarak karışık olarak karışık olarak geliyordu. vardı. Tabii. Yarı jüri yarı halk oyları olarak. Bugün gibi değil yani. Bugün olsaydı bence hakkı yenmiştir. Çünkü çok iyi bir performanstı o. Neyse Eurovision 2020'de böyle kapatıyoruz. Devam ediyorum yayına. Özgün teşekkür ederim bütün bilgiler için. Tamam Sağ hocam. olasın.